Evet, iyi akşamlar izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine yeni bir canlı yayından hepinize selamlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Spor Türk Dijital ailesi olarak bugün konumuz Galatasaray. Galatasaray'dan haberler, Galatasaray'da gündem nedir? Erden Timur meselesi ne olacak? Transferler ne durumda? Bunlarla ilgili bugün sizlerle hep birlikte yayınımızı yapacağız. Baş başa olacağız. Bugün yalnızım. E, Sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlarınız varsa abone olur. Beğeni de yapmayanlarınız varsa beğeni atarsanız çok seviniriz. Bugün Galatasaray'ın iç dinamiklerini konuşacağız. Galatasaray'daki iç kirli siyaseti veya oynanan oyunları, ne zaman böyle bir başarılı birisi olsa, başarılı birisi çıksa hemen paçasından tutup aşağı indirilmeye çalışanlarla ilgili. Kim bu derin Galatasaray? Kim bu paçasından tutulanlar veya tutanlar? Bütün hepsini bugün tek tek masaya yatıracağız. Malumunuz yarın Erden Timur, Erden Başkan bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısını da Galatasaray çatısı altında yapmayacak. Bugün birkaç telefon görüşmesi yaptım. Telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Konuyla ilgili detaylı bilgileri hep beraber sizinle paylaşacağım, gerçekleştireceğim. Olayın iç yüzü neler? Transferlerle ilgili net bir şeyler yok ama dönen birkaç isim var listelerde olan. Onları sizlerle paylaşacağım. Böyle bir saatlik, 1 saat 15 dakikalık, ortalama 1 saatlik bir yayında hep birlikte olacağız. Tabii izleyicilerimiz biraz yavaş yavaş gelsinler, toplansınlar. Ondan sonra konulara gireriz diyorum. Şimdi daha önceden Adnan Hocam, Mutlu Hocam vardı. Onlara hocam nasılsınız, iyi misiniz falan derken biraz vakit geçiyordu ama şu an bunu diyecek kimse yok. Sadece size söylüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olanlar mesajlarla desteklerini verebilirler. Arkadaşlar, evet, Erden Timur basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasını Galatasaray çatısı altında yapmayacak. Yani kendi ofisinde veya bir otelde bu basın açıklamasını gerçekleştirecek. Yani konulara dair kendi yol haritasını anlatacak. Neden, umarım parantez içinde söylüyorum, neden Galatasaray'dan istifa ettiğini, yani AŞ'den istifa ettiğini anlatacak. Ama olayın iç yüzünü anlatmayacak. Belki biraz sağlık sorunları sebeplerinden dolayı biraz bahsedecek. Ama bugün biz sizlere, yani ben sizlere olayların iç yüzlerini, Erden Timur gerçeğini, Erden Timur ve Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın derin gerçeğini bugün sizlerle anlatacağım. Sizlere anlatacağım. Arkadaşlar, Galatasaray'da iki çeşit taraftar grubu vardır. Galatasaray'da ne vardır? Birincisi takım taraftarı vardır. Yani takımın başarısından başka hiçbir şey düşünmeyen, kupalar, şampiyonluklar, işte oynanan futbol, teknik direktör, oyuncular, bunlarla ilgili, yani saha içi olaylarıyla ilgilenen bir kesim vardır. Onun dışında Galatasaray'ın saha dışında da bir taraftar grubu da vardır. Yani ilgilenen diyeyim, daha doğrusu birebir yakından ilgilenen, Galatasaray'ın iç siyasetini yakından takip eden, işte Galatasaray'ın genelde saha dışındaki dönen dümenleri takip eden bir taraftar grubu da mevcut. Galatasaray'da işler genelde hep liselilerin etrafında dönüyor. Yani bu saha dışı olayları genelde Galatasaray'da hep liseliler etrafında dönüyor. Şimdi bunlarla ilgili de böyle ben bugünkü yapmış olduğum görüşmeler doğrultusunda notlarım var önümde. Notlarımı da sizlerle paylaşacağım tek tek. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Erden Timur. Erden Timur gerçekten çok başarılı bir dönem geçirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani bir Galatasaraylı olarak ben
Erden Timur'a bu zamana kadar göstermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Neden devam etmeyeceğiyle ilgili konuşulmayanları anlatacağım. Fakat buna geçmeden önce Erden Timur'dan size biraz bahsetmek istiyorum. Erden Timur kimdir? Yani Erden Timur, Erden Timur, Erden Timur bir ismi dönüyor Galatasaray içerisinde, Galatasaray camiasında. Fakat Erden Timur kimdir? Yani biraz şöyle bir ben Erden Timur'un sicilinden bahsedeyim sizlere. Erden Timur 16 Kasım 1981 Mersin doğumlu. Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Oradan da mezun oldu. Ardından Londra School of Economics, yani ekonomi yüksek lisansını yapmak için Londra'ya gitti. Fakat babasının rahatsızlığından dolayı eğitimini yarıda bırakıp ülkeye dönmek zorunda kaldı. Yani Erden Timur Galatasaray Lisesi mezunu bir yönetici değil. Yani bir başkan profili değildi yani. Fakat hayalinde, gelecekte planlamasında, ileriye dönük planlamasında Galatasaray başkanlığı yatıyor. Ve dolayısıyla buna zarar gelmemesi için, yani bu giden yolda, dikenli yolda, bu giden kirli siyasetin de içinde bulunduğu, yani kirli siyasetten kastım ne? Galatasaray camiasının içindeki dönen mevzu, siyaseti bahsediyorum. Onun dışındaki siyasetten bahsetmiyorum. Konumuz futbol. Şimdi Galatasaray'da nedense Galatasaray'da başarılı olan herkes, isimler mesela aklıma gelen isimler Yurdaşen Karahasan, Abdurrahim Albayrak, işte liseli olmayıp başarılı olan yine bir Fatih Terim, belki de hatta Razan Özdemir gibi isimler ön plana çıkıyor. Mesela isimler çıkıyor. Fakat bunların hepsinin ortak özelliği de Galatasaray liseli olmamalarıdır. Şimdi öyle bir yapı var ki Galatasaray'ın içerisinde Galatasaray liseli ve liseli olmayan bir yapı var. Ve derin Galatasaray dediğimiz takdirde, derin Galatasaray telaffuz ettiğimizde de işte burada asıl mevzu burada ortaya çıkıyor. Derin Galatasaraylılar kimdir? Galatasaray liseli olan, mezunu olan genelde topluluk derin Galatasaray'ı yöneten kesimdir. Yani başarılı olsa dahi birisi Erden Timur gibi başarısızlıkları yok mu? Bunlar tartışılır. Bunlar ayrı bir konu başlığı. Elbette zaman zaman başarısızlıkları oldu. Kabul edilebilir ama genel anlamda baktığımızda Erden Timur ismi Galatasaray camiasında başarılı bir isimdir şu an itibariyle. Tüm camianın, taraftarın, özellikle taraftarın Erden Timur üzerindeki etkisi tartışılmaz. Yani dolayısıyla Erden Timur'u Galatasaray'ın içerisinde, yani Galatasaray'ın kendi öz evlatları dediğimiz derin Galatasaraylılar alttan oymaya başladılar, oyuyorlar. Tabi burada biraz da neden oyuyorlar? Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakıyoruz. Hani bir tabir vardır. Şimdi tabii notlarıma da bakarak sizlere bilgi vereyim. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Erden Timur'un kendi açıklaması da var arkadaşlar. Biliyorsunuz ne demişti Erden Timur? İçeridekilerle uğraşmak dışarıdakilerle uğraşmaktan daha da zor diye bir açıklaması vardı. Peki ben şimdi buradan soruyorum. Bizi izleyenlere de soruyorum, takipçilerimize. Sizce Galatasaray'ın içerisinde dışarıdakilerden daha zor uğraşılan kişiler kimler? Şimdi ben size öyle isimler söyleyeceğim ki belki de içinizde hayretler içerisinde
olacak, olanlarınız da olacaktır. Şimdi tabii oralara gitmeden böyle bakıyorum notlarıma sırayla gidebilmek adına. Şimdi Galatasaray'da öyle bir operasyon çekiliyor ki şu anda Erden Timur'a sosyal medya üzerinden. Yani kirli Galatasaray siyaseti daha önce başarılı birçok kişiyi alaşağı ettiği gibi Erden Timur'u da alaşağı etmeye çalışıyor. Bu zamana kadar neden konuşulmadı bunlar? Neden anlatılmadı? İşte bir Fatih Altaylı'nın yazısı çıktı. Gerçeği anlattı. Mevzulara değindi. Bunlara da değineceğiz. Bu arada Adnan Hocam da geldi. Adnan Hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ olasın, sefalar bulduk. Vallahi spordan geliyorum, anca yetiştim. Tamam hocam, sen antrenmandan geliyorsun, gece Evet, antrenmanından. evet. Hocam ben girişi yaptım, başladım. Böyle konulara değindim. Erden Tamam. Timur ve Galatasaray'ın kirli siyaseti, Galatasaray'ın içerisindeki derin Galatasaraylılara falan böyle derinden yavaş yavaş girmeye başladım. Böyle biraz da izleyicilerimiz falan takip etsin. Biraz sonra sana da sözü vereceğim. Benim şimdi buradan Galatasaray taraftarına tavsiyem şu. Kirli Galatasaray siyasetine biraz kafa yorup, şimdi kirli derken, şimdi ben de Galatasaraylıyım. Şimdi yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi burada kirli Galatasaray siyasetinden kastım şu: doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bunu her zaman konuşmamız, her zaman masaya yatırmamız gerekiyor. Biz bu doğruları konuşmazsak Galatasaray gerçeğini hiçbir zaman anlayamayız. Galatasaray gerçeği sadece saha içerisinde alınan başarılar değildir. Saha dışında oynanan oyunlar ve siyasetlerle de doludur. Bu her kulüpte olduğu gibidir. Ama Galatasaray'daki tek sorun şu: hep başarılı olanlar alaşağı edildi. Ve burada da bir Galatasaray derin ne diyeyim oluşumu mevcut yani. Bunlar da kim? Liseliler. Yani az önce işte Erden Başkan'ın size profilini okudum. Aksakallılar. Aksakallılar. Galatasaray'ın aksakallıları. Orhan Bey iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi Sağ yayınlar. olun yayınımıza katıldığınız için. Bizler de size iyi akşamlar diliyoruz. Varsa sormak istediğiniz arkadaşlar mesajlarınızla katılabilirsiniz. Her mesajı, saygılı ve sevgili olan her mesajı yayınlamaya gayret edeceğim, göstereceğim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Mezarlıklar benim yerim dolmaz diyen bir sürü insanla dolu arkadaşlar. O yüzden herkesin yeri dolar ama ahdi vefa lazım. Yani benim kardeşim deyip de buradan yavaş yavaş geliyorum. Hocam ben şöyle biraz değineyim, sonra sana bırakacağım ve senin de terin soğusun biraz. Antrenmanından da geldin. Şimdi eğer bizler doğruyu doğru şekilde okuyamazsak kimin doğru ve kimin yanlışı yaptığıyla ilgili fikirler elde edemeyiz. Sadece Galatasaray'ı saha içerisinde yakalanan başarılarla anarız veya hatırlarız. İşte kupalarıyla bunlarla anarız. Evet, doğrusu o mu? Evet, o. Fakat bir Galatasaray gerçeği var. Bunu hiçbir zaman da göz ardı edemeyiz. Şimdi soru şu. Soru şu. Adnan Hocam sana geldikten sonra mesajları okuyacağım. Şimdi Evet. buradan soruyorum. Dursun Özbek kendi başkanlığı süresi içerisinde Erden Timur'a gelecek yıllardaki başkanlığı için herhangi bir telkinde bulundu mu, bulunmadı mı? Şimdi bunun cevabını biz biliyoruz. Bugün zaten dediğim gibi bir telefon trafiği yaptım hocam. Buradan Erden Başkan'ın yarınki basın toplantısında yapacağı açıklamalar, 3 aşağı 5 yukarı, onlarla ilgili de bilgileri edindik ve bu yayını yapma gereği hissettik. Ama bunun cevabını izleyicilerimizden
tahmin edenler varsa, kendi düşünceleri olanlar falan varsa yazabilirler. Ama net cevabını burada ben açıklamayacağım. Yarın basın toplantısında Erden Timur bunu açıklamasını bekliyorum. Ha, açıklamazsa bu gerçeği, o zaman yine bir canlı yayında gerçeği açıklayacağım. Bunun da buradan bilgisini vereyim. Adnan Hocam, yarın Erden Timur basın açıklaması yapacak ve basın açıklamasında görevini bıraktığını ve nedenlerini, işte süreçleri falan, bunları anlatacak. Tabii şimdi basın önünde bazı gerçekler, bazı şeyler anlatılmaz. Yani kol kırılır, yen içinde kalır. Bu zamana kadar da neden anlatılmadı? Takım şampiyonluğa gittiği için de çok fazla sorun ve problemlerle ayyuka çıkılmak istenmedi. Burada Ali Koç'un yapmış olduğu demeçler, açıklamalar, onlar bunlar meselesi değil hocam. Tamamen Galatasaray'ın kendi iç siyasetinden doğan Evet. olaylarla ilgili Erden Timur istifa kararı aldı. Hocam, bu konuyla ilgili senden düşüncelerini almak istiyorum. Şimdi ben konuya şöyle gireyim. Erden Timur neredeyse kaç yıldır Galatasaray'ın içinde. 2-3 yıldır da yönetici. Onun önce de sponsor olarak Galatasaray'ın her maddi manevi yanında olan bir insan. Şimdi Erden Timur gibi bir insan çıkıp şu anda Galatasaray'ın siyaseti dediği zaman bilmiyor muydun Erdem Bey derim. Kaç yıldır bu kulübün içindesin. Bu siyasetin olup olmadığını bilmiyor muydun derim. Yani bir vatandaş olarak sorarım yani. Yeni mi fark ettin bu siyaseti, derin siyaseti ya da işte içerideki muhalefet gruplarını? Çünkü Galatasaray büyük bir camia. Tabii muhalefet olacak. Dursun Başkan'ın karşısında başka muhalefet de olur. Erdem Timur'u çekemeyen insanlar da olur. Bunlar olacak. Bunlar her kulüpte vardır. Ama Evet sen hocam. şimdi ama olayın boyutu bu değil. Ben yani iç siyaset, derin siyaset diye bir şey inanmıyorum onun dediğine. Yani vardır bu. Yani derin siyaset var. Bu Florya'daki projeyle ilgili ters düştüler. Florya'daki inşaat projesi. Bunlar dedi ki biz mi yapalım ya da başka bir dışarıdan şirketlere mi verelim dediler. Dursun Başkan'a biz yaparsak altından kalkamayız diyor. Burada ters düştükleri konu bu. Büyük ihtimalle Erdem Tümur istiyor bu inşaatı, Florya inşaatını. Biz yaparız diyor. Dursun Başkan da vermiyor. Yani başka şirketleri vardır, ihaleyle vereceğiz diyor. O diyor, bu diyor. Yani konu aslında odur bence. Ha, zaten Erdem Tümur'a herkes Dursun Başkan'dan sonra, bu döneminden sonra bir daha bu dönem son dönemi Erdem Timur'u zaten başkan olarak görmek istiyor millet. Yani Erdem Timur şu anda gölge başkan gibiydi Dursun Özal'ın yanında. Ama ne Dursun olduysa Özbey'in işte yanında. Dursun Özbey'in yanında. Ama ben şöyle işte burada maddiyatlar girdiği zaman işte burada abilik, dostluk, ahbaplık kalmıyor yani. Her şey para, çıkar yani olmuş meselesi. Yani burada şimdi Erdem Bey siyaset diyor, o diyor, buydu. O zaman ben de dönüyorum. Siz maddiyat yüzünden ters döndünüz diyorum. Ben de öyle bir cevap veririm kendilerine. Yani bu olur. Erdem Bey Galatasaray'dan kopmaz. Belki ileride Galatasaray'ın başkan olarak daha güçlü gelecek. Bunlar olur. Yarın zaten istifasını geçen hafta yönetim kurulu toplantısında verecekti. Evet, evet. Vermedi. Evet, Vermedi. evet. Yarın basın toplantısında verecek. Ha, burada bir şey konuşmaz. Zaten hiç kol kırılır, yen içinde kalır dediğin gibi. Mümkün değil yani. O derin şeylere girmezler konulara. İşte bazı ufak tefek anlaşmazlıklarımızda fikir ayrılığı diyorlar işte. Bunun kibarcası fikir ayrılığı. Ama ben Florya'nın inşaatından dolayı olduğunu %1 milyon eminim yani. Bu böyle devam ederken Erdem Timur'un yerine başka Erdem Timurlar çıkar. Gerçekten Galatasaray çok büyük bir camia yani. Biz yani şu anda bir Cenk Ergün var. Cenk Ergün şu anda Erdem Timur'dan dolayı hep perde arkasında ama Cenk Ergün çok iş bitirici. Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da çok piyasası olan bir yani insan. Yani Hocam şu anda şöyle bir tabii virgülünü alayım. Mesela tamam. şimdi şu an
Erden Timur'un yapacağı bütün işleri Dursun Özbek başkanlığında İbrahim Hatipoğlu, Evet. Maruf Güneş ve Cenk Ergün üçlüsü Evet. yönetecek hocam. Yani bunu da Evet. buradan söyleyelim. İbrahim Hatipoğlu yani Erden Timur'dan boşalan koltuğa 3 kişi oturacak. Evet. Bunların isimleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Cenk Ergün üçlüsünden oluşacak. Cenk İbrahim Ergün Hat deyince bir İbrahim virgülünü aldım hocam. tabii İbrahim Hatipoğlu da boş insan değil yani. O da Tabii. Avrupa'da Hocam falan tabii yani etkili bir hocam insan yani. Galatasaray'da bak şimdi Tabii. az önce onu söyledim. Galatasaray'da isimler bitmez. Ama Bitmez. Mümkün değil. burada sorun hocam şu. Galatasaray liseli olmayanları her zaman paçasından tutulup ve başarılıysa ve hocam bu olay mevzu Galatasaray'ın kasası ne zaman da olsa Galatasaray'da borçlar ne zaman tükenme noktasına gelse herkes birilerin başarılı olanların Evet. özellikle bunu yapanlar kesimde derin Galatasaray aksakallılar al aşağı etmeye çalışıyorlar. Şimdi ben az önce yayının başında Erdem Başkan'ın okuduğu okulları işte Türkiye yani yurt dışına çıkışı falan işte Mersin'de okuması, bitirmesi falan sonra yüksek lisansını Londra'da ekonomi üzerine yaparken babasının rahatsızlığından dolayı tekrar gelmesi. Yani Erdem Timur Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'nde okumamış bir isim. Şimdi yıllardır hep bu böyle oldu hocam. Fatih Terim'e de oldu. Ondan sonra aklıma gelen isimlerden Yurdaşen Karahasan'a oldu. Abdurrahim Albayrak oldu. Şimdi sırada Erden Timur var. Bu isimlerin ortak noktası hepsi de hiçbiri de Galatasaray Liseli değil. Yani al aşağı etmek isteyen isimler de hep Galatasaraylı isimler oluyor. Şimdi biraz sonra şeye de değineceğim. Sana sadece virgül için döndüm Hı hocam. hı. Detaylara da gireceğim. Buyur hocam. Şimdi Galatasaray Lisesi diyoruz, tamam, güzel de Galatasaray Lisesi kurdu. Ali Samiyen bir numaralı üye, Ali Samiyen rahmetli kurdu. Güzel de Evet. Galatasaray şu anda dünya bir takım oldu. Şimdi 55 bin taraftar doluyor, 50 bin taraftar doluyor. Bu sene yıl ortalaması 43-44 bin Galatasaray taraftarı, stat'taki Evet. ortalaması. Bunun kaç tanesi Galatasaray Lisesi mezunu o taraftarlar? Hocam Yani taraftar şimdi Galatasaray örnek bizim diyorum. Yok yönetimsel yok. şey başka, taraftar Yani başka hocam. bu kırılacak hocam. Bu Galatasaray Liseli olayı kırılacak. Muhakkak bak, gün gelecek. Bu artık Galatasaray Liselisi'nin dışına çıkıp halkın takımı olacak. Yani bu tamam, güçlüydü, belli bir şeydi. Bu belli yönetmenlikten dolayı bu işte derneğin şeyinden kaynaklanıyor. Ama bunu da değiştirecekler muhakkak. Yani değiştirilmesi lazım. Bak, Galatasaray'a üye olmak çok zor. Fenerbahçe 1 Evet. milyon üye dedi. Bir sürü üye yaptı. Halka açıldığı için hocam. Tabii Beşiktaş'a Aynen. git şimdi, herkes üye olur. Serbest. Evet. Yani hangi takımın olursan ol üye oluyorsun. Peki hocam Galatasaray'da böyle bir bunu şeyin engelliyorlar. kısıtlamanın olması, Galatasaray'da böyle bir kısıtlamanın olması kaliteyi arttırma anlamında da hani tersini düşünelim. Kaliteyi arttırma anlamında da iyi bir izlenim yani iyi bir yol haritası çizmez mi? Çizmiyor Hocam mu? hocam iyi bir şey de sen şimdi Galatasaray üyesi olmak istemen mi? İsterim tabii ki Yani canım. Yani ha, Galatasaray üyesi olmak böyle isteriz tabii. O ayrı bir şey. milyonlarca insan var. Gönül vermiş, maddi manevi takıma katkı sağlayan insan. Ben diyor bu takımın bir parçası neden olmayayım diyor. Sadece para vererek, forma alarak mı bu takımı seveyim ben diyor. Anladım. Tabii, ama orada da herkes prosunu içiyor, rakısını, viskisini içiyor. Ondan sonra diyorlar ki işte ya kulübe yardım edin, bilmem forma alın. Kardeşim, beni niye üye etmiyorsunuz? Yani vatandaşı niye üye etmiyorsunuz? Yok, sen üye olamazsın. Sen Galatasaraylı, öyle şey yok. Bu aşılacak. O zaman gelecek, bak göreceksiniz. Galatasaray'a herkesin kapısı açacak. Yani kalite nedir biliyor musun Barış Hocam? Herkese açarsan kucağın kalite olur. Tabana ineceksin, tabana. Tabana inersen üyelerin de tabanına, yani amele de senin üyen olacak. Bekçi de, işçi de yani üyen olacak kardeşim. Çünkü bunlar canı gönülden kendini veriyor adamlar takıma. Yoksa Fenerbahçe bu işi başardı mı peki hocam? başardı, bence çok güzel. Bak, statta adam kongre yapıyor. Hocam stadı dolduruyor, yapıyor.
Adam gövde gösterisi yapıyor. Tamam, onun belli bir şartlar var. Kongre üyeliğin, tamam, sen de getirirsin kardeşim. Dersin ki 50 bin lira, 50 bin liraya iki de işte Galatasaray üyenin imzasıyla üye yapıyorum dersin. Bitti mesela. Olan olur. Bir rakamı yüksek tutarsın ama adam olsun yani, bırak. Olamıyorsun hocam. Yani sen iki üye de buluyorsun, torpil de buluyorsun. Var öyle arkadaşlar. Dönüyor yönetimden. Yapmıyorlar. Ama bu iyi bir şey değil yani. İyi bir şey değil. Evet. Tamam da Ee, nasıl halkın takımı olacaksın o zaman? Pedro iyi yayınlar canlar demiş. Teşekkür İyi ediyorum yayınlar. Pedro. İyi akşamlar sana da. Sağ İyi olasın, var akşamlar. olasın. Şöyle demiş. Vatandaş oy kullanamazsa kalite olmaz. Elit Bence kısım de. bir yere Tabii. kadar. Fenerbahçe olarak biz yaptık bu işi diyor. Güzel. Orhan Bey demiş ki bunların töresi adetleri batsın. Bu adetleri yüzünden Cem Uzan gibi bir başkanı kaybettik. Valla Şampiyonlar Ligi kupa gelirdi demiş. Aynen. Takımın takımın çok saklıyorlar. Galatasaray TV var bence. Çok da iyi bir kanal değil. Nerede olduğu belli değil. Ya şimdi Galatasaray TV falan, şimdi onlara metin veya konu ne verilirse onlar onları yayınlıyorlar işte. Bizler de burada biraz daha işlerin derinine girmek istiyoruz. Şimdi ben biraz sonra Galatasaray'daki başkanlık seçiminde başarılı bir Dursun Özbek profilinin karşısına neden bir başkan adayının Süheyl Batum gibi bir ismin çıktığının derin mevzusunu da anlatacağım. Biraz ilerlesin meseleler, konular. Ondan sonra olaya gireceğim yani. Şimdi Erden Timur'un AŞ'de ve yönetimde olmayacak olmasına sebep olan tek isim Dursun Özbek'tir. Evet. Bu bir haber değil. Tamam mı? Ya bu bir özür diliyorum, bu bir haberdir. Yorum değil yani. Nettir yani, net. Nettir yani. Bu olay nettir yani. Ha, istese krizi yönetemez miydi Dursun Özbek? Yönetebilirdi. Fakat yönetmek istemedi. Evet. Şimdi Metin Öztürk. Onunla ilgili de var söyleyeceklerim. İkinci Yani başkan. ikinci başkan Metin Öztürk ve Dursun Başkan bu krizi isteseler her türlü bitirebilirlerdi ama istemediler. Hatta Dursun Özbek AŞ'ye tekrardan geri yazalım. İşte hatta yönetime dahi yazalım teklifleri gönderdi Erden Timur'a. Ama Erden Timur da kabul etmedi. Neden kabul etmedi? Arkamdan küfür edilen bir yönetimin içerisinde göz göre göre olmak istemiyorum dedi. Ve defalarca reddetti. Araya hatırı sayılır insanlar soktular. Erden Timur, Erden Başkan onları dahi reddetti. Yani mesele şu, Galatasaray'ın içerisindeki o derin yapıya karşı bir baş kaldırışı vardı yani. Onun nedenlerini Adnan Hocam bir nebze kendisi anlattı. Bir nedenlerini de biraz da ben anlatıyorum sizlere. Şimdi senin Adnan Hocam devam etmek istediğin noktalar var mı? Şimdi ben devam edeceğimiz noktalar çok da ben şöyle aklıma gelmişken Tabii söyleyeyim. tabii hocam, sen söyle. Dün, Devam et. dünkü yayında da söyleyecektim. Şu anda Dursun Başkan'a sesleniyorum mesela, yani bir şey olarak e, Mourinho'nun dünyada tek gıpta ettiği, idolüm dediği insan Drogba'dır. Bak, Drogba'nın karşısında Mourinho duramaz. Gerçekten ayrı bir sevgisi, ayrı bir saygısı vardır. Ha, ben de Dursun Başkan'a buradan diyorum ki Ünal Aysal'dan rica et. Drogba Ünal Aysal'ın her dediğini yapar. Bak, Ünal Aysal Başkan'ın her dediğini yapar. Ünal Başkan'dan rica etsin, sportif direktörlüğe de Drogba'yı getirsin Dursun Başkan. Mourinho'nun en azından bu ara gazı şu anda alınır yani. Drogba gibi bir adam şu anda sportif direktör olarak gelsin Galatasaray'a. Mourinho'nun havası biraz alınır. Ve bu Erden Timur'un olayında seyirciler şu anda çok kırıldı. Yani şöyle, ya bir şampiyonluğu yaşayamıyoruz diyorlar. Şu kadar Evet. güzel bir dönem geçirdik. Erden Timur'un ayrılması ne alaka diyorlar şimdi.
Şimdi şunu da diyenler var. İşte Ali Koç'un tehdidiyle ayrıldı, korktu diyenler de var. Yok yok Bak, hocam, alakası yok. ya diyen var diyorum yani. Diyen Alakası, var evet, ha. alakası yok A- hocam. Ama Bugün bunlar görüştüm, yani ya hiçbir tabii şekilde canım, alakası ya yok. Erdem Timur niye korksun? Korkar mı öyle şey? Yok. Kimse kimseden korkmaz. Yani diyenler var diyorum yani. Adam diyor ki ya acaba diyor Ali Koç'tan mı çekindi işte ayrıldı. İşte gibi. Yani bunlar önemli şeyler. Bakacağız bakalım. Yarınki açıklamasını bir dinleyelim Erdem Başkan'ın. Erdem Başkan bu Galatasaray'dan Hocam kopmaz. Her zaman. sağduyulu, Evet, sağduyulu bir tabii tabii açıklama tabii. olacak. Yani böyle yine Ya ortamı muhakkak germeyen, tabii. çünkü Yok yok. önündeki hedef planlaması yine Galatasaray başkanlığı olacak. O yüzden hani çok fazla, çünkü kongre Camiayı üyelerinin kıramaz. Camiayı camiayı karşısına alamaz. kırmadan güzelce, Mümkün e, değil. Mümkün yani değil. her şeyin de farkında. Yani kapalı kapılar arkasında kendiyle ilgili yapılan dedikoduların da farkında. Şimdi Evet. Erden Timur doğru zamanı ve doğru ortamı bekleyecek, kollayacak yani. Evet. Ha, Evet. o da ne zaman olur? Galatasaray'da yaşanacak başarısızlıklar oluşmaya Tabii. başladığında, sportif Tabii. başarılar gelmemeye başladığında Gelmezse Erden Timur'a Dursun Başkan'a ciddi anlamda camia içerisinden, özellikle taraftarlardan tepkiler gelecek. Erden Timur'u neden kaybettiğiyle ilgili. hocam Dolayısıyla zaten bunlar Dursun Başkan'ın zincirleme dönecek tabii yani. zaten Dursun Başkan'ı bu küskün camiayı birleştirsin diye getirdiler zaten. Gerçekten çok Galatasaray'ın içinde çok küskünler vardı. Eski başkanlar hiçbirbiriyle konuşmuyordu. Ünal Başkan'la işte Faruk Süren diyelim. Ondan sonra öbürü hiç birbiriyle konuşmuyordu. Bölünmüştü. Evet, evet. Bunların hepsi rica ettiler Dursun Başkan'a. Yoksa Dursun Başkan yine gelmeyecekti. Metin Öztürk ayrı bir aday olmuştu. O eski bir bakan vardı. O aday oldu. Yani bunlar hep darmadağındı. Dursun Başkan'a gel bizi birleştir diye geldi yani. Yani iyi de etti geldi. Gerçekten şu anda Galatasaray topladı. Ee, Bu projeleri yavaş yavaş gerçekleştirecek. Gerçekleştirdiği zaman bak şey söyleyeyim. Dursun Başkan o gün basın toplantısında ben de inşaatçılığı öğrendim. Ben de artık inşaatı yaparım dediği cümleyi hatırladın mı? Evet, evet hocam. Heh, işte Erden Timur yani giderse ben yaparım inşaat demek istiyor. Yani Erden Timur aslında o laf orada. Evet. Yani hayırlısı dediğin gibi Erdem Timur ben sadece ismi gider yani yönetimde olmaz ama her zaman gelecekte Galatasaray'ın bence en büyük başkan adaylarından birisidir. O kimseyi kıramaz, kırmamalı da zaten. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Yani şimdi asıl olan Galatasaray'dır hocam. Eee, yani ne olursa olsun Galatasaray'da ne gibi problemler olursa olsun her zaman asıl olan Galatasaray olduğundan dolayı konular halının altına süpürülmemeli hocam. Tabii tabii tabii. Konuların üstüne gidilmeli. Mevzuları Çözülmeli, 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 sorunlar konuşulmalı. çözülmeli. Tabii Yani bu tabii. krizleri de bu şekilde konuşarak çözümleme noktasına gidilmeli. Ama maalesef Galatasaray içerisinde bu tarz hani kapılar arkasında birçok mevzular, konular dönüyor şu anda. Özellikle Hocam, Ergun hocam, Başkan'la ilgili. Hocam, a, eleştiri başka bir şey, tabii. iftira atmak başka bir şey hocam. Tabii. Hocam asıl olan Galatasaray. İnsanlar gelip Evet, geçicidir. İnsan bak evet. kaç tane başkanımız vefat etti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Hiçbiri yok şu anda. Hepsi çoğu vefat etti gitti. Asıl olan Galatasaray. Bugün Dursun Başkan, yarın bir başka başkan, öbürsü gün. Onun için herkes Galatasaray için çalışmalı. Bu Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de birbirlerinin kuyusunu kazmamalı. Hatta ben şimdi Süheyl Batum aday oldu değil mi? Gelip projesini versin Dursun Başkan'a gel beraber kardeşim yapalım demiyorlar abi Türkiye'de. Bu siyasette de böyle. Sporda da böyle. Enteresan bir şey. Ya aslan Galatasaray değil. Gelin yapın kardeşim. Verin projenizi. Yani verin de çünkü Galatasaray için bu yani. Ben yaptım sen yaptın diye bir şey yok kardeşim. Muhakkak birileri yapacak ama burada kazanan Galatasaray olmalı. Kaybeden Galatasaray olmamalı. Kazanan Galatasaray olmalı. Yani bakacağız. Şimdi hocam şöyle, mesela ben burada
Galatasaray başkanlığıyla ilgili, seçimlerdeki işte o süreçle ilgili, Süheyl Batum'un neden aday olmasıyla ilgili işte falan biraz böyle e, yüzeysel olarak değinmek istiyorum. Şimdi Galatasaray içerisinde e, mevzuları, konuları hep siyasete getirenler de var. Şimdi Süheyl Batum da bunlardan bir tanesi. Şimdi ben kişisel olarak bir şey CHP milletvekili söylemiyorum. hocam. Eski CHP CHP milletvekili tabii. eski, evet, 24. Grup dönem başkan eski vekili. Evet. grup başkan, aynen öyle, meclis üyesi Evet. falan da seçildi Ta- hocam. tabii Şimdi tabii. bu mesele eee, belediye seçimlerinde Dursun Başkan'ın işte yanağından böyle bir işte orada bir sevgi gösterisi falan filan. Sonra bu olay çok yani Galatasaray'da içeride çok fazla eleştiriye sebep oldu. Tabii. Yani Tabii. zannediliyor ki Dursun Başkan iktidara falan yakın bir isim. Oraya işte hani AK Partili falan zannediliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Veya Erdoğancı falan Yani zannediliyor yani. takımı AK Parti'ye çekiyor. AK Parti saflarına çekiyor imajı Hocam sadece görüyorlar yani. ama Evet. ama Dursun Başkan şeyi iyi yapıyor. İlişkileri iyi kuruyor yani. Bence de Mesele doğru o. yapıyor. Tabii bence de doğru Dursun yapıyor. Evet. Başkan AK Partili falan değil yani. Alakası Hocam yok. Veya Erdoğan Dursun falan Başkan şu şey anda Ekrem İmamoğlu'la çok iyi diyalog içinde çok iyiler. çalışıyor. Tabii canım, Evet, öyle şey çok olur mu iyiler ya? yani. O Ama işte Kemerburgaz'da Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar desteği var ya? Öyle şey olur mu? Ya bu takımlar partiler üstü kardeşim. Hangi aynen. parti iktidarsa o partiler, o takımlar o partiyle diyalog içinde olacak. Böyle olmalı. Yani Evet. bu şimdi CHP gelse CHP'ye gittiği zaman CHP'li, İyi Parti geldiğinde İyi Parti'ye gidecek. Bu böyledir yani. Bunlar çünkü dernekler, bunlar halkın takımı. Hocam ama işte o hani birçok insanın hani nasıl söyleyeyim kariyerli bir başkanın veya bir camiayı temsil eden bir başkanın o pozisyona düşmesini işte bu derin Galatasaray kaldıramadı yani. Ve Hocam hükümete yakın imajı oluşturdu yani. hocam o dediğin kesim yani nasıl diyeyim, şimdi o cümleyi aklıma gelmedi yani. Aşırı bir burjuva, yani burjuva mı denir Evet. işte. Yani aşırı bir burjuvayı bir şey görüş. Yani onlar da değişik bir şey. Ha, onların oranı az. Yani Galatasaray'da gerçekten o oran az. Galatasaray yani şu anda 30-40 milyon taraftarı olan bir takım. İçinde her partili, her türlü e, gayrimüsliminden tut, Türkünden tut, her türlü etnik gruptan insan var kardeşim. Her türlü Evet. siyahı var, beyazı var, bayanı var, erkeği var, fark etmez. Galatasaray artık birilerin takımı değil, milyonların takımı olmuş. Bu sağcı, solcu, ortacı, golcü değil yani. Öyle bir şey yok. Bu takım halkın takımı. Her parti, her iktidarla anlaşır. Fenerbahçe'de anlaşır, Beşiktaş'ta anlaşır. Mecbur yani, hükümetle iş yapıyorsun kardeşim. İşin oluyor hükümetle. Her parti. Burada Yani ona ilişkileri yaklaştığın iyi zaman tutmak tabii mecbursun. partizanlık anlamına gelmiyor yani. Hayır, hayır, öyle şey olur mu Evet. ya? Allah Allah, öyle şey olur mu? O zaman devlet memurları, Türkiye'de milyonlarca devlet memuru var. Her partide hükümet geldiğinde çalışıyor onlar, devlet memuru değil mi? Evet. O zaman her hükümetin adamı mı oluyor devlet memurları ya da askerler, polisler? Ya o işte adam işini yapıyor. Ya Başa hocam da kim işte gelirse gelsin yani. şöyle maalesef bizim ülkemizde bu tip söylemler prim yapıyor. Yani dolayısıyla bunların alıcısı olduğu için bu Aynen tip öyle. söylemler de her zaman Prim görüyor, oluyor. prim Prim görüyorlar. görüyor. Evet, Olacak evet, yani. Halbuki evet. mevzunun içini dışını bilmeden işte at ortaya mevzuyu, inanan ne kadar çıkarsa yani. Hocam takımları Böyle olmuş siyasete mesele yani. çekmemek lazım. Biz Ali Koç'a bu sene Tabii, niye hep eleştirdik? tabii, Siyasete çektin takımı dedik, kızdık. tabii. Yani Fenerbahçe milyonların takımı. Galatasaray milyonların takımı. Hiçbir başkan, hiçbir partiye yaklaştırmamalı. Ha, hükümette hepsinin arası iyi olacak. Belediye başkanlarıyla hepsinin arası iyi olacak. Mecbursun kardeşim. İl, ilçe, büyükşehir tüm milletvekilleri, bakanlarla bu takımların arası iyi olmak mecburiyetinde.
Olmalı da. Ama hiçbir zaman siyasete çekilmemeli bu takımlar. Olmaz. Bu sefer sporun dışına çıkıyoruz. O zaman siyasi parti olsun bu takımlar kardeşim. Böyle şey Evet. olur mu ya? Şimdi hocam, Doğru. Fatih Altaylı'nın bir yazısı, Erden Timur'la ilgili kaleme aldığı yazısı gündem oldu bugün. Birçok spor medyasında, yani spor camiasında diyeyim daha doğrusu, Evet. bu mesele konuşuldu. Şimdi Fatih Altaylı Erden Timur meselesinde hep dik durdu hocam. Yani birçok, hatta bir divan kurulunda toplantısında Erden Timur'un 30 milyon euro gibi bir para verdiğini de söyledi. Evet. Ama işte maalesef Galatasaray'da Galatasaray siyaseti var. O da çok güçlü hocam. Yani hani verilen para o bu falan, yani evet tamam, hani başarılar onlar bunlar tamam, ama işte o Galatasaray siyaseti maalesef çok güçlü. Şimdi ben buradan şöyle yazıyı okuyacağım. Erden Timur meselesinin Fatih Altaylı tarafından kaleme alınmış yazısını okuyacağım. Hep birlikte bizler de sizler dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Galatasaray'da Dursun Özbek'in 3. dönem 3. yönetim döneminde Erden Timur'un futbol organizasyonu içinde olmayacağının, daha doğru bir tanım ile Galatasaray Sportif AŞ yönetiminde yer almayacağının ortaya çıkması taraftarlar ve camia içinde bir şok etkisi yarattı. Çünkü Erden Timur Galatasaray'ın 2 yıl üst üste şampiyonluğunun en önemli ismi idi. Özbek yönetimi kurulur kurulmaz Timur'u Sportif AŞ'de başkan yardımcılığına getirmiş ve Timur da bir yıl önce ligi 13. sırada bitiren takımını yeniden kurmuş, rüya bir takım oluşturmuş, imkansız denilen transferleri gerçekleştirmiş. Tüm bunları kulübün tarihinin en düşük gelirini elde ettiği bir yılda başarmıştı. Dahası Burak Elmas döneminde Florya projesinin fikrini ortaya atan, geliştiren ve somutlaştıran da yine Erden Timur'du. Galatasaray'ı mali olarak da rahatlatacak işler peşindeydi. Kısa sürede mucize yaratılmıştı ve bunu en iyi gören rakip kulübün başkanı Ali Koç'tu. Ali Koç Timur'dan öylesine nefret ediyor ve öylesine engel olarak görüyordu ki her lafında Erden Timur'a saldırıyor. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde rakip takım yöneticisinin özel işlerini bozarak rakibi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Koç'a göre Galatasaray'ı bozmanın yolu Timur'u bozmaktı. Ali Koç büyük ortaklarından olduğu Koç grubunun gücüyle Erden Timur'un işlerini sabote etmeye çalışıyordu. Ancak Erden Timur'u Galatasaray'dan koparan Ali Koç'un saldırıları olmadı. Timur'un yeni dönemde olmayacağını haftalar öncesinden söylemiştim. Çünkü nedenini biliyordum. Erden Timur'un Galatasaray yönetiminden uzaklaştırılan rakip başkanının saldırıları değil, kendi kulübü içinden gelen saldırılar oldu. Önce kulüp içinde bir grup Timur ile ilgili eleştiriler yapmaya başladı. Sonra bu eleştirilerin arkasında yönetim kurulu içinde bazı isimlerin olduğu anlaşılır oldu. Başlangıçta Başkan Özbek Erden Timur'u iç saldırılara karşı koruyan bir tutum içindeydi. Ancak bir süre sonra da Timur'u eleştirenler arasına katıldı. Kulüp içinde aralarında yöneticilerin ve hatta başkanın da olduğu bir grup Erden Timur ile ilgili olumsuz tevatürler yaymaya başladılar. Bunlar doğru muydu, değil miydi bilemem. Ama çirkin ithamları da ithamlardı ve Erden Timur'un da kulağına gidiyordu. Ancak takımdaki uyumu bozmamak, şampiyonluğa giden yolda rakipleri sevindirmemek için duymazdan geldi. Başkanla dostluk pozları veriyor ama gerçeği de biliyordu. Kulüp yönetim kurulu arkasında değildi. İlginç olan
Başkan Özbek hem Timur'u eleştirenler konusunda yer alıyor ama bir yandan da Timur'un yönetimde kalmasını istiyordu. Seçim öncesi Nef İnşaat'ın genç patronuna yönetimde yer alması teklifinde bulundu. Timur kibarca reddetti. Bunun üzerine Bari Sportif AŞ yönetiminde kal dedi. Yani bari, yani orada şey olmasın, Orada anlaşılmasın. kal ha. He. Yani o zaman Sportif AŞ'nin başında kal demek istedi diye yazmış. Hı Timur hı. onu da reddetti. Kendisine çirkin ithamlarda bulunan bir kadro ile kader ortaklığı yapmak istemiyordu. Bu yüzden de yokum dedi. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur üzerinde etkisi olacağını düşündüğü isimlerden de lütfen ikna edin diyerek ricacı oldu. Ancak Timur herkese aynı yanıtı verdi. Bu kadar karalandığım bir yerde olmam mümkün değil. Ve benim bu yazıyı kaleme aldığım dakikalara kadar pozisyonda bir değişiklik yoktu. Her Galatasaraylı gibi ben de keşke kalsaydı diyorum. Ama olmayacağını da biliyorum diye bitirmiş hocam. Yani bunlar bugün tabii dediğim gibi yani görüşmeler yaptım. Doğrulandı. Bu olaylar Galatasaray tarafından da evet olaylar bu şekilde denildi. Ama bir kesimde senin tezin doğrultusunda da konuşanlar var. Şimdi Erden Timur'la birebir konuşma fırsatımız, öyle bir şeyimiz şu an itibariyle yok. Olsa sorularımı soracağım. Konulara iç yüzünü gerçekten kendisinden öğrenmek için bir fırsatım olabilirdi. Ama tabii yakın, kendisine yakın isimler ama onlar da ne kadar biliyor mevzuları yine bizim yayınımızda konuştuğumuz şekliyle ve senin de ilave ettiğin şekilde hocam. Hocam eklemek istediğin şeyler var mı? Şimdi hocam bu işte derin Galatasaray siyaseti. Mesela Fatih Hüseyin Terim, Erol, ona birazdan değineceğiz. Transfer, bu konu bitsin sonra biraz ha, transfere de değineceğiz. Evet. şimdi Fatih Terim UEFA şampiyonu olmuş. Süper Kupayı getirmiş Avrupa'da. 4 yıl üst üste Galatasaray şampiyon yapmış. Yani Türkiye'yi kasıp kavurmuş. Yani Türkiye'nin Mourinho'su olmuş kısacası. Buna rağmen Fatih Terim'i o kadar muhalefeti vardı, sevmeyeni vardı ki takım şey içinde, Galatasaray'ın içinde, o derin siyaset dediği. Galatasaray'a hiç yakıştırmayanlar vardı. Galatasaray'ın başına hiç gelmesin isteyenler vardı. Gelmesin diyorlardı. Bak bu kadar başarılı adam. Yani orası ağır bir şey yani. Orası değişik bir muhalefet grubu. Yani kim gelse, kendi adamı gelsin yine eleştirir. Bazı insanlar öyledir. Sadece eleştirmek için yaratılmış. Ki kendisinin babasının oğlu gelsin oraya yine eleştirir. Yani Erdem Başkan kırılmış. Yani burada kırılmış. Dursun Başkanı zaten burada diyor zaten Erdem Timur. Ben yalnız bırakıldım diyor. Yani fikir ayrılıkları falan diyor. Dursun Başkan gel dese baş başa konuşsa ben seni istiyorum dese araya hiç adam sokmasa yine kabul ederdi. Sorun değil ki. İşte kırılmış bir sefer. Yani kırıldıktan sonra sonradan düzeltilmez. Başta kırmayacaksın. Ki çok büyük bir projelerle, tanıtım projeleriyle geldiler yönetime. İşte Bankalar Birliği'nden çıkılacak. Ondan sonra işte bağımsız bir şirkete paralarımız yatırılacak. O ödemeleri o yapacak. Yani tüm ödemelerimiz, gelirlerimiz objektif yani herkesin bileceği, kuruşun parasının yanlış yere gitmeyeceği bir sistem kuruluyordu Galatasaray'da. Bu hep Erden Timur başkanlığında bunlar anlatıldı. Ama Hocam şimdi ne peki hikmet? bunlar durma noktasında mı şu anda? Durdu mu yani? Böyle bir Yok, şey yok durmaz hocam durmaz. yani. Yok Durmaz. yok durmaz. Hocam bir virgül alayım. Arkadaşlar şöyle şimdi biz sizleri aile gibi görüyoruz artık. Hep beraberiz burada. Güzel güzel seviyeli işler çıkarmaya çalışıyoruz. Net bilgiler çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an 76 aynı anda 76 izleyenimiz var. Yeni bir kanalız. Arkadaşlar sizler de düşüncelerinizi anlatın. Söyleyin yani. Hani katıldığınız, katılmadığınız Tabii. hani yönler varsa da bunları mesajlarla biz de burada beraber hep beraber paylaşalım. Ben herkesin
düzgün ve seviyeli olan yorumların hepsini ekrana getireceğim arkadaşlar. Hepinizin tek yorumlarını vaktimiz ve süremiz içerisinde dahilinde mantıklı olanları, düzgün olanlarını yayına getireceğim. Hani hep beraber birbirimizle bir de buradan yayını yapmış oluruz yani. Buyur hocam. Şimdi işte dediğim gibi projeler durmaz. Mümkün değil. Yani o yol alınmış yani gidiyor. Ha burada emeği olan Erdem Başkan'la devam edilmesini ben isterdim yani. Erdem Başkan'ın bayağı işte emeği var. Maddi Hocam, manevi emeği var. saha dışı haricinde, saha içerisinde de işte Icardi, Torreira, işte özellikle bu Tabii yabancı tabii. futbolcular Tabii. üzerinde Erden Timur'un, Çok hatta bak etkisi var yabancı tabii. hocam, bak yabancı futbolcuyu geçiyorum, tamam, onun üzerinde onlarla beraber her dakika, ama aileleriyle, eşleriyle bile dahi Ailecek yani görüşüyorlar tabii. ailecek Ailecek görüşüyorlar. görüşüyorlar. Hepsinin Evet. zevklerini biliyor. Hepsinin nelerden hoşlandığını biliyor, neleri hoşlanmadığını biliyor, gönüllerini nasıl alabileceğini biliyor. Böyle bir Evet. çalışma ortamı, böyle bir çalışma sistemi koymuş kendisine Erden Timur. Yani Ya doğal bir insan hocam. Yani evet, doğal bir insan. Aynı bizim Akdeniz iklimi insanı yani. Deriz ya işte sıcakkanlı, evet. sevecen. Yani o şeyi var. Bak yani tokalaşırken, kucaklaşırken bile o duyguları bir başka oluyor insanlar. O Hocam hissi bize de veriyor yani. hiçlik Evet. duygusu var, hiçlik. Evet. Yani Tabii. hani benlik değil, hiçlik duygusu var kendisinde yani. Aynen öyle. Aynen Dolayısıyla öyle. bu herkes tarafından da seviliyor. Hani bir şey söylesen estağfurullah falan, hani biz değil yani, ben değil, biz beraber falan. Yani böyle bir Tabii tabii tarzı tabii. var, tavrı var yani. Ha, Tabii tabii. bizim camiamızda, ülkemizde bu tavır ne kadar prim görür onu bilemem. Şimdi yani, Yani. şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi senin rakiplerin saha dışarısında ağza gelinmeyecek sözler söylediğinde, aynı şekilde, yani aynı şekilde olmasa da gereken cevapları gerektiği yerlerde verebilecek bir profil de olması lazım. Altında kalmayacaksın kardeşim. Altında Ha, kalmayacaksın yani. altında kalmayacaksın. Gerekeni düzgün bir şekilde, düzgün Tabii. bir metinle Tabii. Tabii tabii. söylemek gerekiyor yani. Hani Tabii her şeyi tabii. yut 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 yut, o olmaz yani. Şimdi bak, O en büyük olmaz. rakibine Fenerbahçe şimdi. Mourinho'nun getirdi. Ya şimdi doğruya doğru. Yani dünya genelinde, dünya basınında hani isim olarak güzel bir reklam yaptılar. İyi bir PR yaptılar yani. Tamam, okey. Ama bunun bir de şimdi saha içi var. Şimdi Mourinho saha içerisinde de agresif bir adam. Bunları biliyoruz. Yani Evet. maçları kazanmak için yan hakeme saldırır, rakip futbolcuya saldırır, rakip teknik direktöre saldırır, seyircilere döner falan filan. Bu şeylerini hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi bu ortamı, bu şeyi idare edebilecek saha kenarı ve saha dışında kişilerin de Galatasaray'da olması lazım. Şimdi Tabii. Dursun Başkan henüz daha, bana göre şahsen, benim nezdimde hani bu iletişimi kurabilecek yetenekte değil. Evet, projesel Değil. anlamda, işveren anlamda falan filan iyi, ama bir basın karşısında nasıl konuşacağını, nasıl edeceğini, önünde bir metin Hatip değil. olmasa, hatip Hatip değil. değil. Aynen Değil. öyle. Hatip değil. Bunu Evet. beceremiyor. Ama Galatasaray'da bunu Dursun Erdem Başkan çok iyi yapıyordu. Tabii. Tabii. Dolayısıyla burada Erdem Başkan'ın da, şimdi örnek veriyorum, Okan Buruk mesela, o da iyi yönetebilir ama onun ceza alma durumu çok fazla. Ceza alması, etmesi, şimdi o takımın başında olacak, herhangi bir bu tarz diyaloglara falan giremiyor. Giremez yani. Girmemesi lazım. Okan Hoca'nın Girmemesi de girmemesi lazım. lazım. Yok. Aynen öyle. Yok. Dolayısıyla ben ekranı şöyle getireyim. Arkadaşlar, ekrana O biraz uzaksın demiş. Bu açıyı aldım. o Umarım bu açı şeylere sizi o şey şeylere yapar. Fatih Terim çok girdi zamanında. Evet Çok hocam. cezalarla karşılaştı. Yani bir Evet, yönetici evet. rolüne soyundu teknik direktörken. E, devamlı büyük cezalar yedi. Onun için teknik direktörler bence sahanın içinde kalmalı. Dışındakiler yöneticilerin işi olmalı. Ha Hocam bak, şu Galatasaray'da alan senin alanın. Orhan Bey sağ olsun bugün yayınımıza ciddi anlamda katkı gösterdi. Sen bu projelerin neler olduğunu biliyorsun. Büyük projelerle ilgili. Erden Timur'un özellikle. Ee, Yani bundan önceki yayınlarımızda falan çok anlattık. Çok fazla da tekrara düşmek istemiyoruz ama tabii yeri gelmişken
söyleyelim. Evet, çok büyük projeler vardı. Doğru söylüyorsun. Hocam Ee, Riva projesinin daha şu anda Riva'da Biz teşekkür villalar ederiz. Gökkaya Kenan sağ olasın. Uyarın Riva'da için teşekkürler. villalar yapıldı. Şu anda daha %25, %30'unda daha %70'lik projesi duruyor Riva. Çok büyük bir proje orası. Florya başlı başına Türkiye'nin en kıymetli arazisi bak. Türkiye'de en pahalı bir arazi desen Galatasaray'ın şu anda Florya'daki arazisidir. Oraya işte kurulacak sistem, işte o sistemi yapacak, inşaatı yapacak şirketler çok işte böyle hassas davranılıyor. Yani dedikoduya, şaibeye mail vermemek için, e, kimsenin aklına bir şey gelmemesi için uğraşılıyor. Yani gerçekten burada Dursun Başkan'ın da haklı olduğu yerler var. Erdem Başkan'ın da haklı olduğu yerler var. Ha bunlar anlatmazlar. Kimse o içeriği bilmeyecekler yani bilmezler. İnşallah Galatasaray zaten Süheyl Batum o projeyi durdurmak için geliyordu. Yani Florya'ya falan Evet. Evet, yaptırmayacağım dedi net zaten. durdurmak için geliyordu Tabii aynen. net durdurmak için geldi. Çünkü artık hocam bu elindeki ölü yatırımları değerlendirmek lazım. Sen şimdi mesela bir borcun içinde yüzüyorsun, gelirin yok ama bir sürü malın mülkün var. Olmaz satacaksın birkaç yerden. Canlı. Evet. Bak Real Madrid hocam, bakın araştırın zamanında iflas etti Real Madrid. Evet, evet. Evet. Aynı Galatasaray gibi böyle Florya arazisi vardı. Böyle tesisler sattı. Paraya çevirdi. Şehir dışından tesisler kurdu. Real Madrid geri ayağa kalktı. Bak bu örnektir. Akıllı yönetildi yani. Tabii akıllı yönetildi. Evet. Bu Galatasaray için de olacak zaten. Hocam bir defa banka bu tesisleşme işini hallettikten sonra Bankalar Birliği meselesini de çözdüğü anda Tabii. ciddi anlamda büyük bir patlama yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Orhan Bey şöyle diyor, ona da cevap vereyim. Bahattin Demirbilek'le ilgili şöyle, Bahattin Demirbilek oy kullanabiliyor ama yönetim ağında tarafında olamıyor yönetmelikler gereği. Ona Evet. da cevap vereyim. Yani doğru isim, evet, telaffuz edilen isim okey ama yönetmelik gereği yönetim tarafında olamıyor. Şimdi hocam bir saattir aşağı yukarı Erden Timur'un derin Galatasaray Aksakallılar tarafından nasıl alaşağı edilmeye çalışıldığını ben anlatmaya çalıştım. Sen kendi tezinden anlatmaya çalıştın. İzleyicilerimize bu meselenin biraz da Barış iç Hocam. yüzünü Barış Hocam şöyle dedim. İnan Kıraç bu Galatasaray derin Galatasaray'ın en başıdır. aynen öyle Ali hocam. Koçlar'ın da damadıdır. Öyle. İnan Kıraç yani Türkiye'nin en etkili insanıdır. Yani hükümet üstün, devlet üstünde bir adam yani. Partiler üstün. Tabii çok değişik birisi yani çok güçlü. Bu işte Koçların da damadı. Şimdi işte o arkada neler dönüyor, ne konuşuluyor, o derinde işte derin dediğimiz o arkalarda ne konuşuluyor, işte onları biz bilemiyoruz. Biz diyoruz ki işte İnan Kıraç iyi bir Galatasaraylı, büyük Galatasaraylı. Ya belki de büyük bir Galatasaraylı değildir. Değil mi? Yani Evet. çünkü her yönetime muhalefet olmuştur İnan Kıraç bak. Her yönetime hiçbir yönetimin yanında yer almamıştır. Ben bildim bileli böyle. Her, Hocam olaylara biz hep her, düz pencere tabii, mantıktan tabii, bakıyoruz ama bu işler herkes gibi bizler de düz düşünebilmiş olsaydık her şeyi mesela bu derin Galatasaraylılar istediği gibi at koşturabilirlerdi. Ama tabii, birileri bunu çıkıp anlatması lazım Galatasaray içerisinden. Yani birileri çıkıp bunları insanların kulağına gözüne sokması lazım yani. Şimdi tabii. eğer bunu diyemiyorsak yani bu kirli siyaseti anlatamıyorsak işte bir Ali Koç'tan falan ne farkımız olur yani? Anlatabiliyor muyum? Hocam Dolayısıyla bu bunları yakışmaz insanlar, dürüst evet, insanlara yakışmaz. evet, Yani biz doğruyu söyleyelim, bizi 9 yerden kovsunlar. Derler aynen. ya Hocam, doğruyu söyleyen 9 yerden kovulurlar. Kovsunlar evet, abiciğim. şimdi Galatasaray'da bugün yine dediğim gibi yani bu telefon trafiğinin arasında transferlerle ilgili birkaç isim e, de söylendi, konuşuldu. Şimdi öncelikle dün akşam Abdülkerim Bardakçı'nın hani ben Arabistan'a gitmek istiyorum konusuyla ilgili canlı yayında bir şey geldi. Durum nedir
bilgi var mı diye yazı geldi, mesaj Evet. geldi izleyicilerimizden. Ben de şey dedim, yani şu an önümde net bir bilgi yok. Bana müsaade edin. Yarın bu konuyla ilgili size bilgiyi aktarayım dedim. Gelen bilgi şu arkadaşlar. Evet, Abdülkerim Bardakçı şunu söylüyor. Yani tekliflerin olduğunu, teklifler geldiğini, fakat iyi bir paraya beni satabilirseniz, Takımıma iyi para bir paraya. kazandırmak istiyorum diyor yani. Aynen Takımıma öyle. para Yani kazandırmak istiyorum hani diyor. sizin aklınıza yatan iyi bir para olursa ben gitmeye hazırım diyor, yani sorun yok diyor. Evet. Doğru. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın gitmek istiyorumdaki şeyi bu yani. O da oradan alınıp hani Abdülkerim Bardakçı gitmek istiyor. İşte paraya falan filan mevzusuna dönüyor. Olay Yani o değil. takıma para da kazandırmak istiyor yani. Kendisine de çok iyi para teklif Tabii, ediliyor hocam tabii, tabii. Arabistan tarafından. Ama diyor ki e, eğer size, takıma, Galatasaray'a, camiaya iyi bir para kazandıracaksam, sizin aklınızdaki rakam gelirse Tabii, gidebilirim diyor. Yani problem tabii. yok diyor. Gideyim diyor yani. Sorun Aynen değil diyor. öyle. Aynen öyle. Abdülkerim Bardakçı meselesi bu arkadaşlar. Yani hani Abdülkerim'in özellikle gidip ya işte bana hani yol verin, izin verin, ben gideyim gibi bir diyaloğu yok yani Yok, şeyle. yok. Hocam sözleşmesi var Galatasaray'la. Nereye gidiyor? Evet. Ya Tabii canım sözleşmesi de sözleşme. var zaten. Ha. Yok, demek istediğim Tabii şey tabii sözleşmesi de var. o. Bir de Galatasaray bu satacağı futbolcular yani dışarı göndereceği futbolcuları Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bakacak. Yani büyük astronomik rakam gelmediği müddetçe Galatasaray şu anda futbolcu satmayacak. Avrupa Şampiyonası'nı bekleyecek. Türkiye'nin başarılı olmasını bekleyecek. Futbolcuların orada patlama yapmasını bekleyecekler. Bak bu sene Galatasaray nasıl Avrupa'da biraz Aynen öyle. ilerledi, başarılı oldu. Şaşa boyu astronomik bir rakama verdi. Böyle bir şey bekliyor Galatasaray. Ee, Ş- olursa, tutarsa, milli takım çok başarılı olursa futbolcuların tamamı çok iyi paraya gider bak. Hocam zaten şöyle, şu an kulüplerdeki özellikle milli oyuncularla ilgili alınan karar şu: Evet. Avrupa Şampiyonası beklenecek hocam. Tabii, tabii. Şu an mesela konuşulan isimler, onlar bunlar falan filan, bunlar, şimdi listeler çok olur ama günün sonunda bir bakmışsın hiçbirinin esamesi yok yani. Çarşaf listeler uçuşur havada. Çarşaf listeler uçuşuyor. Hocam ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi isim vermeyeyim ama Beşiktaş yönetiminden birisinin transfer yapılabilir listesine Lionel Messi'yi dahi yazdığını biliyorum ya. Bak, Messi'yi transfer listesine transfer edilebilir diye yazdığını biliyorum yani. Hocam bu özgüven de Bu güzel bir şey ülkede ya. Bu bu ülkede güzel bir böyle şey yani. veriliyor yani. Ya Evet. hocam şöyle, Özgüvendir. şimdi listeler yapılıyor, isimler ve ya herkes veriyor yani. Ama bir işin bir de realitesi var yani. Hocam gerçekten Türkiye'de bir zamanlar yaşlı grubu geliyordu. Evet. Bitmiş insanlar geliyordu futbolcu. Şimdi Türkiye gerçekten o kadar ivme yakaladı ki şu anda neredeyse istediği futbolcuyu getirecek durumda Türkiye'deki takımların çoğu. Yani bu şeyi yakaladı Galatasaray. Yani e, Türkiye kötü de değil. Yani Türkiye'nin futbolu ilerliyor. Milli takım işte Dünya Kupası'nda üçüncü olması, ondan sonra Avrupa şampiyonalarına gitmesi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Avrupa'da sık sık oynaması, başarılı olmaları bu şeyi çevresini açıyor. Bir de gelenler Türkiye'de eskisi gibi değil. Eskiden işte korkuyorlardı Türkiye'de işte. Türkiye'yi çok kötü tanıttılar zamanında. Çok kötü tanıttılar. Ya siyasi yönden olsun, etnik grup yönden olsun. Türkiye'ye gelmeye korkuyordu Avrupalı futbolcular. Şimdi gelenler bakıyor adamlar burada kalıyor çoğu ya. Gitmiyor ailecek buraya yerleşiyor neredeyse. Tabii tabii. Tabii Onun tabii. için bunların hepsi bir referans. Ben ne dedim şimdi Drogba Galatasaray'ın büyük bir temsilcisi Avrupa'da. Bundan faydalanılması lazım. Snyder gibi adamlar Hocam faydalanılması Taferel, lazım tabii. Snyder, Tabii yani bu tabii. isimler hep Tabii. Galatasaray'da Tabii. işte Popescu
falan bunlar, Hacı, Popescu Hacı, tabii. bunlar hep Tabii. yaşıyorlar. Yaşayan efsaneler, Galatasaray'ın Tabii. yaşayan Tabii. efsaneleri. Hocam şöyle, Galatasaray'da yeni sezonda takıma katılacak 17 tane oyuncu var hocam. Bak Toplam şimdi. 19 yabancısı oluyor. Evet, yani ben Heh, hayır, takıma bu sene katılan heh, yani tamam. geri Galatasaray'a gelecek sayıyı Ha, söylüyorum hocam. tamam. 17 tane oyuncu var. Henüz Galatasaray, ha, burada oynayacak olan 3 isim var. Birisi, bunlardan bir tanesi Bayram, Emin Bayram, değil mi? Emin Bayram E, bırakacaklar. Evet, kalacak takımda. evet. İkincisi Yunus. Yunus, bir Üçü, de Dubai. Başakşehir'e bir de verdiğimiz bir Dubai. de Evet. Dubai hocam. Evet. Onu Aynen, bu üçü bırakmıyorlar. kesin. Evet. Evet, bu Tabii. üçü kesin Kalacak. Evet. şeyde, takımda kalıyor hocam. Evet. Dubois. Dubois Dubai arkadaşlar, işte. biraz yayında isimler falan çok telaffuz ediyoruz. Evet. Mazur görün, bazen böyle isimleri şey yapabiliyoruz. Dubois Joker, yok onu bilmem. Joker olarak da düşünüyor. Hem sağ hem Anlıyorsunuz sol. siz zaten. Evet. Hem sağ Aynen bek hem hocam. sol bek olarak. Aynen. Joker olarak. Kaan, Evet. Kaan da zaten şimdi mesela bazen hoca ne yapacak? Sağa çektiğinde Dubois'ı, işte Kaan'ı belki ortaya alacak falan. Yerli şeyinde de, Hocam, statüsünde de Kaan bu Kaan sene lazım. o kadar güzel oynamasına rağmen sakat sakat oynadı. Sakat sakat oynuyor. Aynen öyle Sakat hocam. sakat. Eğer onun Aynen ufak öyle o hocam. operasyonu halledilirse, ameliyatı başarılı geçer, çabuk atlatırsa, inan önümüzdeki yıl Kaan Ayhan takımın lider futbolcusu olur. Kaan Ayhan çok müthiş bir futbolcu gerçekten. Sakat sakat oynadı bu sene. Nereye koysan oynadı. Nereye koysan Evet hocam. oynadı. Yani büyük bir futbolcu. Şimdi şöyle, ara ara da mesajlara bakıyorum da onları da yayına getirmeye çalışıyorum. Şimdi Okan Hoca, hocam, Tete ile ilgili Okan Hoca şunu söylüyor. Diyor ki kampa bir katılsın Evet. bu sezon. Kamptaki durumuna bir bakalım. Ne çıkacak, ne olacak? İlerleme kaydedebilecek mi, yoksa bu şekilde mi kalacak falan, diğer bütün oyuncularla birlikte. Tete'nin durumunu orada, bu kampta belirleyecek. Gidip gitmeyeceğiyle ilgili. Bizimle kamp Fakat geçirsin diyor yani. Evet. kamp geçirsin diyor. Bir kampı görelim diyor. Eğer gidecekse de 10 milyondan aşağıda göndermek istemiyor. Yani 10 Aynen milyon doğru. falan gibi bir Aynen. rakam gelirse de göndeririz diyor. Ama eğer o rakamları görmezse kalsın, problem yok diyor yani Okan Yok. Hoca. Tabii. TT ile ilgili mesele bu. Onu da söyleyeyim. Zaha hocam, West Ham Zaha ile Julian Lopetegui yeni hocası, Yeni hocası, evet. yeni hocası Zaha'yı istiyor. Zaha'yı istiyor, tanıyor, Evet. biliyor. Evet. Ee, Bu hoca bir 12 milyon euro civarında falan Zaha transferine bütçe ayırıyor hocam. Yani Ayırmış, West Ham evet. yönetimi. Yani bir görüşmeler falan var. Zaha da zaten gitmek istiyor aslında. Çünkü Galatasaray'da bir taraftarla tweet üzerinden de, daha sonra sildi aslında tweet'i de. Okan Bir Hoca'yı eleştirdi. Okan Hoca'yı eleştirme meselesi falan da Tabii. bir gündem oldu. Yani dolayısıyla Zaha büyük bir ihtimalle ayrılacak. Seneye Galatasaray'da olmayacak. Endombili hocam, Gitti Endombili hocam, o gitti. o gitti. İstanbul'u terk etti. Yani Tottenham'a geri döndü. Onu gönderdik hocam. 26 maç, bir asist hocam. Tamam Hızlı mı? tren Yani hızlı trenle gönderdik onu. aynen. Hocam şimdi hani bunlar böyle işte konuşulan isimler falan filan derken, şimdi böyle yavaş yavaş biraz daha konuşulmayan isimlere doğru geliyorum ben. Şimdi Berkay Yılmaz'ı da Okan Buruk çok istiyor. Çok istiyor. Freiburg'da. Bunu daha önceki Evet. yayınlarımızda konuştuk. Şimdi sırayla gideyim ben yavaş yavaş yine. E, Yani 19 yaşında genç, Freiburg'da oynuyor. Güzel de bir sezon geçirdi. Yerli Okan Hoca futbolcu. Yerli yerli futbolcu şeyinde oynayacak. Yerli. Okan Hoca geçen senelerde falan istedi ama bir türlü şey yapamadı, alamadı. Yani bir türlü olmadı. Bu sefer daha çok istiyor. Berkay üzerinde bir şey var, yoğunluk var açıkçası şu anda. Oğuz Aydın meselesi hocam. Oğuz Aydın'ı şöyle anlatayım. Alanya Spor'un başkan yardımcısı, şimdi ismini vermeyeceğim. Birebir karşılıklı oturduk, görüştük. Oğuz Evet. Aydın'ın durumunu sordum.
Hocam Oğuz Aydın meselesi nedir? Şöyle anlattı. Oğuz Aydın'ın Alanyaspor Galatasaray maçında Erdem Başkan'la beraber yan yana otururken kaynağım şöyle bir işte samimi bir ortamda, yani ayaküstü orada otururken samimi bir ortamda geçen bir mesele bu. Diyor ki hocam işte Oğuz Aydın falan işte güzel de bir başarı yakaladığı falan konular böyle açılırken hocam verelim, yani başkanım verelim diyor size diyor. Hani Oğuz Aydın'la ilgili siz bir şeyiniz var mı falan. Erdem Başkan da diyor ki daha önceki yayınlarda da anlattım ama yeri gelmişken yine anlatayım. Aldığınızın 10 katını vereyim diyor. Evet, Oğuz 10 katı Aydın'a diyor. teklif ediyor, evet. Teklif ediyor. Yani aldığınız paranın 10 katını vereyim diyor. Hemen imzayı atalım diyor. Başkan da diyor ki haber kaynağım tabii espri falan öyle güzel samimi bir ortamdan sonra falan işte 5 milyon falan diyor. Yani hocam başkanım diyor 5 milyona falan biz bu işi 3 aşağı 5 yukarı bitiririz diyor. Yani 5 milyona bu iş olur diyor. Evet. Ee, ve orada ayaküstü daha sonra bir daha görüşmek üzere o konu kapanıyor. Yani daha sonra tamam oturalım bu konuyu, sezon bitsin. Bir transfer sezonu açılsın. Okan Hoca ile de falan istişaremizi yapalım falan derken işte olaylar tabii Erden Timur'un işte bu duruma gelmesi etmesi falan filan, ama tabii bu Erden Başkan geçen ilk transfer görüşmeleri yapıldı ama Erden Başkan da katıldı oraya, fakat listesini teslim etmek için, yani listesini vermek için görüştüğü isimleri hangi boyuttadır falan filan Tabii, tabii, bunları tabii. teslim etmek Aşamalarını, için evet. aşamalarını geçti. Oğuz Aydın da o listenin içerisindeydi. Merih Demiral'la ilgili de bir mesele var. Yani Merih Demiral'ın işte Alanyaspor'dan çok büyük bir transfer parasıyla bedeliyle nasıl gittiğini falan. Şimdi o konuya girmeyeyim. Oraları da anlattı. O mevzuları da anlattı. Daha önceki yayınlarımızda var. Evet. Merak eden arkadaşlar olursa geriye dönüp şöyle biraz kurcalarlarsa o meseleyi de oradan bulurlar. Hocam şimdi ben sana hiç kimsenin konuşmadığı birkaç ismi konuşacağım. Yani bugün bu konu hani bana bizzat söylendi. Sofyan Amrabat hocam. Şimdi Evet. Sofyan Amrabat sezon başında zaten şöyle de bir açıklama yaptı. Yani Galatasaray'a gelmediği için pişman olduğunu. Yani şu an Pişman oldum. Fiorentina'da oynuyor ve Galatasaray menajerleri aracılığıyla şu an Galatasaray'la bir temas halinde, temas kuruldu. Yani bunlar bu şimdi buradan sonraki sayacaklarım menajer teklifleri hocam. Yani Galatasaray'ın listesinde falan böyle isimler olmayanlar ama menajerlerin teklif ettiği isimler. Evet. Tamam mı hocam? Tabii bunların olabilmesi için de Galatasaray'ın yabancılarını falan şöyle bir ayıklaması lazım, bir Tabii temizlemesi 19 lazım. tane yabancısı oldu şu anda Evet. Galatasaray. Ya 19 Galatasaray yabancısı var. elinde Evet. ciddi anlamda En az yabancı 10 sayısı çok tanesini var. gönderiyor zaten. En az 10 tanesini Hocam gönderiyor. önümüzdeki sezonda biliyorsun 12 ya 11 Tabii. olacak. Yani böyle bir durum Tabii. var. Ama hocam şöyle bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu önümüzdeki sezon yabancı kuralıyla ilgili de, çünkü eğer takımlar ellerinden eritemezse, bu oyunculara teklifler falan gelmezse TFF'nin bu anlamda, şimdi bu benim yorumum, yani bu benim öngörüm diyeyim daha doğrusu. Bu anlamda bir değişikliğe de gidebileceği kanaatindeyim. Yani Hocam, kulüpleri korumak adına, kulüplerin mali anlamda kulüpleri de korumak adına, ülkeye de fazla hani bu anlamda külfet olmaması adına, işte dövizin falan nasıl yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Bunların maaşları var, o su var, bu su var. Yani eğer gönderememişse oyuncuyu ne yapacak bunu? Yani mecbur bir şekilde oynatması lazım yani. Boş boş evet. e, adama maaş ödemek, para ödemek, bunlar olmaz. Ha, önümüzdeki sezon ben yabancı kuralıyla ilgili bunda bir esneme, biraz daha bir gevşekliğin Bence olabileceği olacak. Bence olacak. öngörüsündeyim. Yani Çünkü çünkü niye biliyor musun Barış Hocam? Mourinho da buyurun hocam. geldi. Mourinho da Tabii şimdi gelince, evet, oraya da gelecektim hocam. heh, Aynen, sen de ağzımdan aldın. Evet. Mourinho da gelince artık transferler, kaliteli transferler getirilecek diye elde de şişmeler olacak, mecbur. Herkesi gönderemeyeceksin. Burada bir esneklik yapılacak zaten. Mecbur yapacaklar ya. Evet. Bir de başkan seçimi kazanmak için bu takımların ne derse yapacak mecbur yani. Evet. Hocam Yusuf Fofana.
Evet, çok iyi bir futbolcu. Monakolu Yusuf Evet. Fofana. Arsenal'de istiyor yalnız bu oyuncuyu Evet, hocam. evet. Hocam bunu Okan Hoca'nın bizzat kendisi istiyor. Ben de çok beğendiğim bir futbolcu. Çok Geçen dinamik bir sezon futbolcu, evet, evet. geçen sezon temasa geçildi ama 26 yaşında. evet, evet hocam. 26 yaşında. Ama olmadı. Yüksek maliyetinden dolayı geçen sezon olmadı. Oyuncu gelmek istiyordu ama maliyetten ötürü olayı ilerletemediler. Şu Şimdi anda da herhalde 35 milyon falan euro. Öyle 28 milyon piyasa yani değeri var hocam 28, şu tamam. anda. Evet. Hocam sezonu 32 maç 4 gol 4 asistle bitirdi. Fofana'yı Okan Buruk, Okan Hoca çok istiyor hocam. Evet. Yani çok istiyor. Eğer şartlarda ortam oluşursa, iyi rakamlar çıkarsa ki gidecekleri falan da buna daha eklersek Fofana önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyme ihtimali yüksek oyunculardan bir Hocam tanesi. çıta yükseldi artık. Yani bu futbolcular Evet hocam. alınır yani. Çıta Hocam yükseldi. şimdi bir de şimdi bu saydıklarım benim 8 ve 10 numara arasında böyle orta sahada falan Evet. olanlar. Hocam şimdi bir de Icardi'nin arkasına özür dilerim arkadaşlar. 10 numara Mertens'i yedekleyecek. Mertens gibi veya hem santrafor hem merkez hem santrafor hem Tabii, tabii, tabii. forvet arkası oynayabilecek bir 10 numara. Yani şöyle söyleyeyim, Mertens ve Icardi'yi yedekleyebilecek bir oyuncu profiline bakılıyor. Bu profile de yine menajer teklifi var hocam. Menajer teklif ediyor Evet. Galatasaray'a. Bu isim de hocam Simon Banza hocam. Simon Banza, evet. Banza. Braga'nın santraforu. Forvet Evet. arkası da oynuyor. Mertens ve Icardi'yi yedekleyebilecek. 27 yaşında hocam. Kongo asıllı. Onu da söyleyeyim. Kongo Atletik, asıllı. dinamik. Atletik, dinamik aynı Hocam zamanda. zaten şöyle virgül koyuver Barış'ım. Hocam şöyle Zaten çok yo, kısa. dediğin şey 41 yapmam için. maç, He. 41 Aha. maç, 23 gol, 5 asistlik sezonu kapattı. Buyur hocam. Okan Hoca zaten her konuşmalarında Florya'da falan öyle bir araya geldiğimizde falan öyle sohbette 10 Evet. numarayı hocam eski o sabit 10 numara istemiyor hocam. Aynen öyle. Çok yönlü. Koşan, tabii çok yönlü, koşan, kesen, yani markaj yapan, yani çalım atan, yani orada çok hareketli bir 10 numarayı çok istiyor, çok seviyor. Yani Okan Hoca'nın şeyi olmazsa olmazı bu. Yani o eskisi gibi sabit 10 numaralardan istemiyor yani. Ondan dolayı bu futbolcular daha uygun yani. Onun için çok istiyor Okan Hoca. Evet. Şöyle Evet. hemen mesajlara da değinim. Ne demiş? Evet, ben de Sofyan Fofana'yı Amrabat istiyorum. hatalı Evet. transfer olur. Biz de o işi Torreira'ya yapıyor. Şöyle işte. Şimdi şöyle bakın Orhan Bey. Şimdi şöyle. Şunu atlamayalım. Galatasaray önümüzdeki sezon rotasyonlu bir kadro kurması gerekiyor. Şimdi İki hem kadro. İki kadro iki yapmak kadro, gerekiyor. iki kadro. Evet. Hem lig hem Avrupa Avrupa, Kupası ve bu işin Ziraat içerisinde Türkiye Kupası. hocam bu işin içerisinde sakatlığı var. Cezalısı var. Sezon içerisinde iniş çıkışları var. Şimdi mesela tempo bir çıkacak, bir inecek. Yani sezon içerisinde bunlar da var. Dolayısıyla Galatasaray şu anda bütün bu olayı düşünüyor. Yani bütün yapılanma, bütün organizasyon bu şekilde devam ediyor. İlkay olayına biraz sonra değineceğim. Sofyan Amrabat hatalı transfer olur. Bizde o işi Torreira yapıyor. Bize Sofyan gibi atletik biri lazım demiş. E, ondan sonra ya bir salın artık şu yabancı sınırlamasının yakasını oynayan topçu uzayda da oynar. TR'de de hangi çağda yaşıyoruz demiş. Barış Evet. Zaniolo bu sene Galatasaray'da oynar mı? Şimdi oralara da geleceğiz biraz sonra. Şimdi devam ediyorum hocam. Memphis Depay
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da gündeminde bu oyuncu. Evet. Yani Fenerbahçe böyle de bir ciddi istiyor. Evet. istiyor. Yani böyle bir şey var. Bakalım görüşülüyor. Bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı? Bunu önümüzdeki süreç, önümüzdeki zaman gösterecek Depay'la ilgili. Şimdi e, Emerson Royal Tottenham'ın oyuncusu 25 yaş yaşında 22 maç piyasa değeri 18 milyon euro. Yani Emerson Royal bu isimde şu anda görüşülecekler listesinde arkadaşlar. Bunları bu Havuzda. söyledi Transfer havuzunda. havuzda. Ben temas Hı olanları temas diyorum. Havuzda hı. Hı. olanlara havuz diyorum. Burada hani daha sonra ters köşe olmayalım. Yani size de yanlış bilgi aktarılmış gibi olmayalım. Yanlışa da düşmeyelim yani. Şimdi sağ bekte e, Asinyon ismi var. Yani burada olur mu olmaz mı Asinyon'la ilgili bunu kampta ve hazırlık maçlarında Dubois'la Kaan'ın vermiş olduğu performans belirleyecek. Yani Evet. buradan eğer Okan Hoca kafasına yatarsa bu iki isim bunlarla devam edebilirim olayı oluşursa ki sağ bek oynayan bir isim bu Asenyon kesinlikle ve kesinlikle o ikisinden çıkacak performans olumsuz olursa bu isimle temasa geçilecek listedeki isim bu. Bunu da Geçen sene de Galatasaray'ın kapısından döndü. aynen öyle. Aynen Evet. öyle. Lorenzen Asinyon. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Tabii Dursun Başkan da Mourinho rüzgarına karşılık olarak şöyle bir planlaması var. İlkay Gündoğan'la ilgili. Fakat İlkay Gündoğan İspanya'da Marka gazetesine bir demeç verdi. Yani bir yıl hiçbir yere gitmek istemediğini, bir yıl Onların daha da hocası değişti. Yeni hoca geldi. evet, bir Aha. yıl daha Barcelona'da kalmak istediğini ama ondan sonraki planlamada e, neler olacağını hep birlikte hep beraber görürüz diye, düşünürüz diye bir demeci oldu, bir açıklaması oldu. İlkay'la ilgili şu anda bir gelişme yok arkadaşlar. Ha, Dursun Başkan devreye zaten bir görüşme yapacak. Yüz yüze bir görüşme yapacak. İkna etmeye çalışacak. İşte Tabii. konuşacak. Şartlar falan filan ikna Şartlar edebileceği şeyler. oluşursa evet. Çok ekstra bir şey olursa İlkay'ın hayır diyebileceği olabilir. Ama ben İlkay'ın markaya verdiği açıklamadan sonra ki bu hani şimdi o açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye'ye gel transfer ol falan olayını gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Aslında İlkay Gündoğan İlkay bir sezon daha oynayıp öbür sezon gelmek istiyor. aynen Yani öyle. öyle bir Yani fikri de var yani. bir Evet. sezon daha oynayıp Evet. ondan sonra Evet. Galatasaray'a gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bütün notlarımı sizlerle paylaştım. Bugünkü notlarımı 1 saat 24 dakikamızda oldu. Ben şöyle toparlayayım. Galatasaray sadece Galatasaray değildir. Yani hani futbol nasıl sadece futbol değil diyorsak Galatasaray'da aynı şekilde. Galatasaray'ın içerisinde derini var. İşte iki tür Galatasaray profili var. Bir tanesi saha içine odaklanan, bir tanesi de saha dışına odaklanan bir profil olayı var. Bütün bunları biz yıllardır hep yakından takip ediyoruz, görüyoruz, izliyoruz, anlatmaya çalışıyoruz artık programlarımızda. Bundan sonraki süreçte de hep programlarımızda zaman zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Çok ciddi bir izleme, yani ciddi dediğim bize göre şu an yeni bir kanala göre şu anda iyi bir izlenme aynı anda izlenme sayımız var. Arkadaşlar yayınımıza sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz bizlerle. Mantıklı olan, seviyeli olan bütün mesajları ekrana getirip üzerlerine konuşmak, sizlerle de beraber bu diyalog, kontaktı kurmak istiyoruz. Beğenmeyenleriniz varsa bunu tabii bir klasik biliyorsunuz platformlarda ben de dile getireyim istiyorum. Tabii. Beğenmeyenleriniz varsa henüz bir beğeninizi alırız. Henüz abone olmayanlarınız da varsa abone olup bildirimlerinizi de açarsanız
çok mutlu oluruz. Biz hiç kimse tarafından fonlanmıyoruz arkadaşlar. Biz tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve kendi çevremizde, bilgi dağarcığımızla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın Erdem Başkan'ın basın toplantısı Türkiye saatiyle saat 11'de olacak. Hepsini yakından takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz, izleyeceğiz. Sonra yine yayınlarımızda bu konuları konuşacağız. Okumadığım mesajlar var mı? Hemen onlara da bir bakıyorum. Demiş ki Barış Zaniola bu sene Galatasaray'da oynar mı? Zaniola meselesi biraz Gökkaya şöyle Zaniolo İtalya'da basına yapmış olduğu açıklamalarda İtalya'da oynamak istediğini bütün sezon boyunca dile getirdi. Bu hep Ama İtalya'da oynamak istiyor zaten. evet. Fakat herhangi bir transfer teklifi de yok şu anda. Ama menajerine talimatı verdi. İtalya'dan gelecek olan tekliflere hep kapım açık dedi. Barış da gerçekten değerini bulabilecek bir transfer teklifi gelirse ki Barış'a 23 milyon euro civarında bir teklif geldi. Galatasaray yönetimi reddetti. Vermedi. 30 milyonun altına Barış Hocam, Alper Yılmaz'ı Galatasaray yönetimi vermeyi düşünmüyor. Barış'ta Bunun da da Avrupa bilgisini şampiyonası vereyim. bekleniyor. Avrupa şampiyonası Bekliyor hocam. performansı İşte Avrupa bekleniyor. şampiyonasının oradaki performansını da Tabii. bekliyor takım. Şöyle niye uzaklara gidiyorsunuz? Karabağ'ın Brezilyalı forveti Juninho 27 yaşında tam Galatasaray'a göre bir oyuncu, atletik, güçlü ve golcü, kesinlikle alınmalı. Beşiktaş'ın gündeminde, hadi o Evet. bombayı da vereyim madem öyle. Fatih Bey hoş geldiniz. Teşekkürler yayınımıza da katıldığınız için. Beşiktaş'ın gündeminde, Beşiktaş temasta Juninho'yla. Olur olmaz bir şey diyemiyorum arkadaşlar. İyi futbolcu, iyi futbolcu. Evet ama Beşiktaş'ın Evet. radarında, onu söyleyeyim ben size. Barış Bey, o dediğin yabancı sınırı olmasa Amrabat, Torreira'yı yedekler, iyi de olur. Onun için Galatasaray sınırdan dolayı direkt oyuncuları almak zorunda. Ya işte bu yabancı meselesini az önce söylediğim gibi önümüzdeki sezon benim öngörüm o. Büyük bir ihtimalle biraz gevşetecekler. Yani sallayacaklar. Adnan Hocam'ın da eklediği Tabii. gibi Mourinho'nun da falan gelmesi, işte kaliteli oyuncuların daha fazla Türkiye, yabancıların özellikle PR yapacak. Hani işte bir Avrupa Kupası şampiyonluğu falan tekrar yaşatabilecek oyuncuların da gelebilmesi adına benim öngörüm, ki bunu ilerleyen dönemlerde, günlerde hep birlikte yaşayacağız, yabancı sınırlamasında bir gevşetme olacak diye düşünüyorum. Ülkay Acemice sözleşme imzalamış. Yaş 33, bu sene 34, geldin 35, bu sene huzur evi mi burası? Ya tabii yani sen doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ben Galatasaray yönetiminde olsam şu an itibariyle İlkay ismini adından dolayı getirmem. Yani seneye oynadı. Dediğin gibi 35'e girdi. 35'ten sonra Galatasaray'a da getirmem yani. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray kimsenin Huzur PR evi değil. yapacağı huzur evi değil yani. Ha, gelecekse, hayalinin takımıysa, çocukluk aşkıysa, iş yapacağı dönemde gelsin. Gençliğinde geleydi. Evet. Gençliğinde gelsin. 27-28'inde gelsin yani. Biraz da onlar yani. Hem milli takım yok, hem yok. Yani arkadaş biraz da milli ol ya. Anladın mı? Yani demek istediğimi anlıyorsunuz. Kenan demiş ki Barış Alper Yılmaz 40 milyon euroya gidebilir. İşte çok 30'un altında hiçbir rakamı yönetim kabul etmiyor. Vermiyor arkadaşlar. İnşallah pişman olmaz. Değerini buldun, vereceksin. Abdülkadir ömür gibi olmasın da. Şimdi şöyle, henüz bu işler biraz erken arkadaşlar. Yani şu an dediğim gibi yani net bir şey yok. Sadece Okan Hoca'nın istediği isimler var. Temasa geçilen isim, yoklanan isimler var. İşte gidecekler falan filan derken bu iş arkadaşlar ne zaman netleşir söyleyeyim. Avrupa Kupası şampiyonasının ortalarından sonra. Ben Yani şöyle gireyim az önceki mesaja. Barış Alper gibi bir
futbolcu Galatasaray'da bu sene oynadığı performansı her yerde oynadı. Yabancı bir futbolcu olsa kaç alabiliriz Galatasaray'a? Hocam 40'tan aşağı Yani olmaz. Yani 40'tan aşağısı yok yani. Onu tabii. söyleyeyim sana. Net söyleyeyim yani. Barış Bey Galatasaray orta saha olmalı. 3 tane net. Aynen. Az önce isimleri yani Zaten bugünkü olmazsa olmaz. görüşmeden çıkan Evet. isimleri Evet. de saydım. Yani o diğer isimler falan. Varan meselesi var. Casemiro bir parladı. Fakat Casemiro ile ilgili sadece bir menajer olayı falan var. Ama Varan meselesi eğer Sanchez giderse şu an temasta ve bekle şeyi geldi Varana. İşte o da milli oyuncular falan biliyorsunuz. Dolayısıyla e, o iş biraz daha beklemede. Yani Galatasaray'a bağlı. Varan transferi Galatasaray'a bağlı. Evet. Sanchez'e bağlı diyeyim ben size. Nelson ve Evet. Sanchez. Öyle diyeyim daha Evet. doğrusu. Nelson ve Evet. Sanchez'e bağlı. Eee Barış Alper'e teklif yapan takımı da söyleyeyim hadi. Napoli Barış'a teklifi yaptı ama yönetim rakamı yeterli bulmadı ve reddetti. Rafa Silva durumu ne? Rafa Silva durumu şu an yani bugün itibariyle diyeyim en azından benim listelerimde yok. Yani görüştüğüm Hocam vazgeçildi bundan. Bu evet Rafa yani Silva bende gelmez. yok. Eğer Rafa Silva ile Vazgeçildi. ilgili bir detay olsaydı mutlaka emin olun bugün şu an burada listemde onu da konuşuyor olurduk. Arkadaşlar Evet. sizden ayrılmak gerçekten biraz üzüyor. Her gün aynı şey oluyor ama bazı şeylerde tabii sırası zamanı gelince tadında bırakmamız gerekiyor. Ama bir dahaki yayınlarımızda tekrardan görüşünceye dek göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Spor Türk Dijital ailesi olarak bir dahaki yeni bir canlı yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet Hoşça edin. kalın. Hoşça kalın diyorum. İyi Sağ olun, akşamlar. var Hoşça olun. İyi kalın. akşamlar. Don't stay.